Tianalı Apollonius heykeli bulduğunda üzerinde ilginç bir yazıt olduğunu fark etti. Ben Hermes'im. 3 katlı bilge. Bu işareti herkesin görebileceği bir yere diktim. Ama bilgeliğimle onu gizledim ki sadece benim gibi bir bilge onu bulabilsin. Yaratılışın sırrını ve doğanın sanatını bilmek isteyenler ayaklarımın altına bakmalıdır. Tianalı Apollonius hemen heykelin altını kazmaya başladı ve orada toprağın derinliklerine inen bir yeraltı geçidi buldu. Geçidin karanlığına bakarken kendi suretine yaşlı bir adam aniden önünde belirdi ve camdan bir lamba yapıp geçidi keşfetmesi için ona yalvardı. Şaşıran adam yaşlı adama kim olduğunu sorduğunda yaşlı adam "Ben senin mükemmel doğanım" diye cevap verdi. Görünüşte doğaüstü olan bu olayın doğru yerde olduğu anlamına geldiğine inanarak elinde lambayla geçitten aşağı doğru yola koyuldu. Ta ki toprağın derinliklerinde bir odaya ulaşana kadar. Bu odanın içinde altın bir tahtın üzerinde oturan solmuş bir iskelet figürü görünce hayrete düştü. Bu figürün elinde bir kitap vardı ve parlayan zümrüt bir tablet. Bu hikaye İskender ve Akhenaton'un hikayesi gibi uzun zamandır kayıp olan zümrüt tabletin sözde keşfine dair bir başka hikaye değil, dönemin en esrarengiz figürlerinden birinin hikayesinin başlangıcıdır. Dönemin yazılarında hem kendi eserlerinde hem de başkalarının biyografik çalışmalarında Tianalı Apollonius bir tür mistik ve büyülü bir figür olarak tasvir edilir. Zümrüt tablet ve Hermes Trismegistus'un antik eserleri Tianalı Apollonius tarafından satın alındı. Hayatının geri kalanını Yunanistan, Mısır, İran, Kuzey Afrika, Avrupa ve Hindistan dahil olmak üzere antik dünyayı dolaşarak geçirdi. Seyahatleri sırasında geleceği görerek kehanette bulunması, hastaları iyileştirmesi ve insanları doğal afetlerden koruyan sihirli tılsımlar yaratmasıyla ün kazanmıştır. Bu güçlerin efsane mi olduğu yoksa zümrüt tabletten edindiği bilgilerle mi bağlantılı olduğu belirsizliğini korumaktadır. Apollonius sık sık yeteneklerinden dolayı kendini tehdit altında hisseden mevcut güç yapılarının zulmüne maruz kalmıştır. İmparator Neron tarafından vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandı. Ancak suçlamalar gizemli bir şekilde mahkeme kayıtlarından kayboldu ve serbest bırakıldı. Daha sonra İmparator Domitian tarafından başka bir tutuklamayla karşı karşıya kaldı. Ancak mahkemedeki kendinden geçmiş hali beraat etmesiyle sonuçlandı. Apollonius, olağan dışı güçlerini Tanrı'nın bilgi insanlara vahyettiği bilgiye atfetmiştir. Bunun Hermes Trismegistus'a açıklanan bilgiye atıfta bulunup bulunmadığı cevapsız kalmıştır. Apollonius ölümünden sonra muhalifleri, özellikle de onu İsa'ya benzeten Hristiyanlar, onu tarihi kayıtlardan silmeye çalıştılar. Milattan sonra 400 yılına gelindiğinde Akhenaten ve Zümrüt tabletin kaderini yansıtır şekilde kendisi ve eseri hakkında yazılanların çoğu yok edildi. Ancak Zümrüt tablet ile ilişkilendirilen diğer figürlerin aksine metin Apollonius'un ölümünden sonra da varlığını sürdürmüştür. İçeriğini yazıya dökmüştü ve hafızasının büyük bir kısmı silinmiş olsa bile bu çevirinin kopyaları varlığını sürdürdü. Milattan sonra 8. yüzyıl civarında Apollonius'un orijinal eserlerinin bir kopyası olduğu iddia edilen Yaratılışın Sırları ve Doğa Sanatı adlı Arapça bir metin yayınlandı. Bu kitap Zümrüt tabletin doğrudan çevirisini içeriyor ve içeriğini geniş çapta erişilebilir kılıyordu. Tercüme edilen metin evrenin birbirine bağlılığını ve tek bir şeyin içindeki dönüştürücü gücü vurguluyordu. Güneş, ay, rüzgar ve toprak anlatılan süreçte sembolik roller oynuyordu. Metin, yazarın Hermes Trismegistus olarak tanımlanması ve tüm dünya felsefesinin 3 parçasına sahip olduğu iddiasıyla sona eriyordu. Yüzyıllar geçtikçe Zümrüt tablet çeşitli kültürleri ve akımları etkilemeye devam etti. Orta Çağ'da simya Avrupa'da popülerlik kazandı ve Zümrüt tablet temel bir metin olarak kabul edildi. Simyacılar başlangıçta bunu felsefe taşını yaratmak için şifreli bir tarif olarak yorumladı. Ancak daha sonra görüşler
onu ruhsal dönüşüm için bir alegori olarak görmeye kaydı. Zümrüt tabletten etkilenen en önemli isimlerden biri Isaac Newton'dur. Bilime yaptığı katkılarla tanınan Newton, simya üzerine çalışmak için önemli miktarda zaman harcamış ve tableti deneyimleri için bir platform olarak görmüştür. Hatta Zümrüt tabletin çevirisini bile yapmıştır. Newton'un yer çekimi anlayışı ve 3 hareket yasası Zümrüt tabletteki kavramlarla paralellik göstermekte ve tabletin etkisini daha da vurgulamaktadır. Tabletin mirası, tarih boyunca bilim adamlarının, filozofların ve ruhani arayış içinde olan insanların düşüncelerini şekillendirmeye devam etmiştir. 1925 yılında Maurice Doreal her biri derin bilgelik içeren bir değil 10 zümrüt tablet olduğunu iddia etti. Kendisine bu tabletleri bulmak için önce Hindistan'a, sonra da Mısır'a gitmesini söyleyen vizyonlar aldığını iddia etmiştir. Ona göre Büyük Beyaz Kardeşlik adlı bir grup tabletlerini koruyordu ve kendisine tabletlerin yeri gösterildi. Dorael'in yolculuğu ve vahiyleri Zümrüt Tabletler efsanesinde yeni bir sayfa açmış ve derin öğretiler içeren çoklu tabletler fikrini ortaya atmıştır. Simyasal dönüşümle yaratılan gizemli zümrüt yeşili bir maddeden yapılmış ve elementlere, aside ve korozyona dayanıklı, tamamen bozulmaz olan bu tabletler ona gösterildi. Tabletleri yanına almasına izin verilmemesine rağmen onları tercüme etme hakkı verildi. Bu çevirilerle ülkesine dönen Dorael, içerdikleri gizli bilgilere dayanarak Beyaz Tapınak kardeşliğini kuracaktı. Dorael 1939 yılında tabletlerden çevirdiği her şeyi içeren bir kitap yayınladı. Kitabın adı Atlantisli Thoth'un Zümrüt Tabletleriydi. Ve adından da anlaşılacağı üzere Thoth'un hikayesinin eski Mısır'da değil, efsanevi kayıp kıta Atlantis'te başladığını ortaya koyuyordu. Kitap yayınlandıktan hemen sonra büyük bir heyecan yarattı ve birçok eleştirmen Dorael'in her şeyi uydurduğunu iddia etti. O eleştirmenler Dorael'in ne Hindistan'a ne de Mısır'a hiç seyahat etmediğini gösteren pasaportunun bir kopyasını ele geçirdiler ve görünüşe göre iddialarını kanıtladılar. Buna karşılık Dorael aslında bu ülkeleri bizzat seyahat etmediğini, daha ziyade astral varlığının bu yolculuğu gerçekleştirdiğini söyledi. Dorael'in hikayesi gerçek miydi, yoksa sadece aşırı aktif bir hayal gücünün ürünü müydü? Ya da daha kötüsü, bir dolandırıcının düşünceleri miydi? Bu soruyu yanıtlamak için önce kitabın ne dediğine, Dorael'in Atlantisli Thoth'un zümrüt tabletlerinden elde ettiği iddia edilen inanılmaz sırlarına bakmalıyız. Kitaba göre efsanevi Atlantis kıtası, uzak geçmişte ışığın çocukları olarak bilinen varlıklar tarafından kurulmuştur. Kitapta anlatıldığı gibi çok geçmiş bir zamanda, uzay zamanda kaybolmuş olan ışığın çocukları dünyaya baktılar. İnsanların çocuklarını esaretleri içinde ötelerden gelen güç tarafından bağlanmış olarak gördüler. İnsanın ancak esaretten kurtularak dünyadan güneşe yükselebileceğini biliyorlardı. Aşağı indiler ve insan görünümünü kendilerine alarak bedenler yarattılar. Bu ışığın çocukları Atlantis'te insanlarla birlikte yaşadılar. Onlarla ileri düzeyde bilgi sağladılar ve onlarla melezleştiler. İlginç bir şekilde bu anlatım gökyüzünden yeryüzüne geldikleri ve modern insan ırkının kurulmasına yardımcı oldukları söylenen Anunnaki'nin eski Sümer felsefesine benzemiyor. Kitaba göre Thoth, bu ışık çocuklarından birinin oğluydu. Ve insanlar ile Thothme adlı ışık çocukları arasında mesajlar taşıyan bir başrahipti. Bu nedenle Thoth'a hayatının erken dönemlerinde Atlantis uygarlığının yaratıcısı olan ve sakin olarak adlandırılan bir varlıkla zaman geçirme fırsatı verilmiş ve burada bilgelik sanatını ve evrenin büyük gizemlerinin sırlarını öğrenmiştir. Bunu yaptıktan sonra Thoth, Mısır efsanesinde söylendiği gibi kendisine öğretilen kadim bilgileri kaydetmek ve saklamaktan sorumlu oldu. Atlantis'teki evinin Atlantik Okyanusu'nda Akdeniz'e yakın 2 adadan oluştuğu söylenir. Burada yaşayanlar gerçek dini ve felsefi bilgiye sahip son derece gelişmiş bir uygarlıktı. Yine de kitaba göre Atlantis'in ruhani kültürü bozulmaya başladı. Thoth ve diğerleri bunun bir felakete yol açacağını biliyorlardı
ve böylece Atlantis denize batarken Thoth ve diğer ruhani ustalar uçan bir gemiyle kaçtılar ve tüm dünyaya yayıldılar. Thoth Mısır'a gitti. Gizli bilgi kayıtlarını getirdi ve 10.000 yıl boyunca kral rahip olarak hüküm sürdü. Mısırlıların ileri bir uygarlık inşa etmesine yardımcı oldu ve bu süreçte Mısır Panteonu'nda bir tanrı olarak anıldı. Onun gibi başkaları da başka yerlere, Güney ve Orta Amerika'ya, Hindistan'a ve ötesine gitmiş, her durumda gizli bilgilerini getirmiş ve dünyanın kadim uygarlıklarının kurulmasına ve gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Peki Thoth ve diğer Atlantislilerin dünyanın dört bir yanına taşıdıkları gizli bilgi neydi? Dorael'in kitabı her şeyin zümrüt tablette kayıtlı olduğunu ileri sürmektedir. Kitap, tüm varoluşumuzun temelini oluşturan bilgelikten, doğa, kozmos ve ilahi olandan bahsetmektedir. Reenkarnasyon ve ölümsüzlükten, ileri teknolojiden, enerji üretme ve maddeyi manipüle etme yeteneğinden ve simyanın ilkelerini oluşturan büyülü sırlardan bahseder. Hatta kitap, son iki tablette bulunan ve Dorael'in tabletleri saklayanlardan bu bilgileri dünyaya açıklamaması talimatını almasına neden olacak kadar akıllara durgunluk veren bilgileri dışarıda bıraktığını iddia etmektedir. Elbette Isaac Newton ve Tianalı Apollonios'un zümrüt tableti gibi Dorael'in sözde çevirisi de farklı anlamlara ve yorumlara, gizli bilgeliğin öngördüğü şey için farklı tariflere yer açacak şekilde şifreli olarak yazılmıştır. Bunların hepsi saçmalık mı? Yoksa gerçekten evrenin sırlarını mı içeriyor? Bazıları yaklaşık 100 yıl sonra bile hala ortalıkta olduğuna göre bunun bir şey ifade ediyor olması gerektiğini öne sürebilir. Efsanevi Atlantis kıtasının var olması ve Dorael'in eserinde bu varlığın ve kıtanın yok oluşunun bir kaydının bulunması gerçekten mümkün mü? Eğer öyleyse onu kuran ışığın çocukları kimlerdi? Dorael'in hikayesi insan ırkının kurulmasına yardımcı olan kadim dünya dışı ziyaretçilerin başka bir kanıtı olabilir mi? Ve insanlığın kadim uygarlıkları gerçekten de çok eski ve gelişmiş bir kadim uygarlığın hayatta kalanları tarafından etkilenmiş ve onlara yardım etmiş olabilir mi? Ya da belki de Dorael bunları uydurmuştur. Ama uydurmuş olsa bile Thoth ve onun gizli bilgisi hakkında kesin olarak söyleyebileceğimiz şey şudur. Pek çok kadim gelenek için bu kadar önemli olan orijinal zümrüt tablet, Isaac Newton ve diğerleri üzerindeki etkisiyle şüphesiz tarihin akışını değiştirmiş, gelmiş geçmiş en büyük düşünür ve figürlerden bazılarının zihinlerini geliştirmiştir. Eğer Dorael'in hikayesi doğruysa bu sadece efsaneyi daha da güçlendirir. Tıpkı zümrüt tabletin uzun yıllar boyunca kayıp olması ve bir efsane olduğunun düşünülmesi gibi. Dorael'in çevirdiği iddia edilen tabletleri gelecekte bir gün bulacak olursak, insanlık tarihine, dünyaya ve her şeye dair anlayışımızı nasıl değiştirebilir? Bu da Doğuz TV'nin başka bir konusu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.